Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere havuçlu, pirinçli pırasa yemeği tarifi vereceğim. Pırasa yemeğinin hazırlaması çok kolay, çok basit ama önemli olan lezzetli yapmak. Her yemeğin lezzetli olması için birkaç püf noktası vardır. Hemen hazırlamaya geçelim ve sizlere anlatmaya başlayayım. Pırasalarımı üzerindeki sarı yapraklarını sıyırdım, güzelce aldım. Şöyle halka halka kesiyorum arkadaşlar. 1 kilo bir demet pırasa, yani 1 kilo kadar tahminim. Onları şöyle halka halka kesiyorum. Pırasa yemeğinin içine soğan doğramayacağız. Çünkü pırasa zaten bir soğangillerden. Onun için ben soğan doğramıyorum. Ama isteyen olursa illaki ben doğrayacağım derseniz tabii ki de doğrayabilirsiniz. Zaten pırasa bir soğangillerdendir. Evet, halka halka pırasaları bu şekilde doğruyoruz. Çok da küçük olmayacak şekilde doğranacak. Daha sonra doğradığımız pırasaları bol suda yıkayacağız ve kabımızın içine döküyoruz. Evet, pırasalarımız hazır. Şimdi sıra geldi havuçlarımızı. İstediğiniz kadar doğrayabilirsiniz ama 4 adet pırasaya 3 ya da 4 adet bir bağ pırasam var benim. Bir o kadar da havuç doğrayacağım, yani 3 ya da 4 adet fazla değil. Hepten de sadece havuçlu olmasın. Üzerindeki kabukların havuçlarını bıçak yardımıyla şöyle sıyırıyorum. Havuçları da yine aynı şekilde halka halka doğrayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle uç kısımlarını alıyorum. Ve halka halka havuçları da doğruyoruz. Çok kolay bir şekilde lezzetli bir pırasa yemeği yapacaksınız. Zaten kış aylarının olmazsa olmaz yemeğidir pırasa. İçine et koymuyorum. Herkesin yapabileceği bir yemek olsun. Evet, tenceremi ocağa koydum. İçine sıvı yağını döktüm. Ne kadar? Yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ döktüm. Dediğim gibi soğan doğramayacağım. Üzerine pırasaları ilave ettim. Havuçları ve pırasaları. Güzelce ocakta şimdi pırasa ve havuçları kavuracağım. Bir yemek kaşığına yakın, dolu değil ama yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Ben renkli seviyorum arkadaşlar ama renksiz isteyen koymasın. Benim yaptığım yemekler genelde renklidir. Ben renkli yemek severim. Kırmızı olsun arkadaşlar. Öyle bulaşık suyu gibi, yağ gibi sevmeyiz. Evet, salçamızı da koyduk. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz. İşte ne kadar atmanız gerekirse, tuzlu ya da tuzsuz yemek sevenler tabii ki azaltsın ölçüyü. Kendi ölçünüze göre tuzunu da ilave edin. Kavurma aşamasında tuzunu verin. Salçasını verin. Şöyle arada bir karıştırarak güzelce pırasayı kavurun. Öyle kavurmadan su falan dökmeyin arkadaşlar. 15 dakika bir kere şöyle pırasaları güzelce kavurmanız lazım. Yumuşaması lazım. Kavrulan yemek lezzetli olur. İyice kavurduğumuz pırasanın üzerine şimdi suyunu veriyoruz. Ne kadar su vereceğiz? Standart yemekler, sebze yemeklerinde su ölçüsü, bakın hazırladığımız yemeğin üstüne çıkacak kadardır arkadaşlar. Fazla dökmeyin. Çünkü bunlar nohut, fasulye gibi çok su içmez. Yani zaten çabucak pişecektir. Bayağı bir de kavurduk. Üzerine bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şekeri neden ilave ediyorum? Şeker yemeğin acımsıtırak halini alması için. Yani sebzelerde acımsıtırak halini alması için şeker ilave ediyoruz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Bir 5 dakika kaynatıyoruz. İlk baştan. Kaynadıktan sonra pirinç ilave ediyorsunuz. Bulgur da atabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bulgur da çok lezzetli olur. Ne kadar pirincin?
2 yemek kaşığı var ya da yok. Fazla değil. Çünkü çok fazla koyarsanız pirinçler çok şişecek ve yemeğin pırasanın önüne geçecektir. Yani 2 yemek kaşığı pirinç yeterli olacaktır. Üzerine sepelaştırdık. Karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Sadece üzerinde tutuyoruz. Bayağı bir yemeğiniz suyunu çektiği zaman karıştırın. Yani pirinçler piştiği zaman hemen hemen. Bakın artık yemeğimizin suyu tamamen çekildi sayılır. Çok az bir suyu kaldı. Artık pirinçlerimiz de pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Servis tabağına yemeğimizi alıyoruz. Üzerine isteğe bağlı bol limonlu sıkın ve afiyetle tüketin. Mis gibi kış yemeği, pırasa yemeğimiz hazır oldu. Hadi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.